Üçü bir arada serimizin yeni bölümüne hoş geldiniz dostlar. Hoş geldin oyun köyümüze. Arkadaşlar seriyi birleştirme kararı almıştım en son. Ben bir kafamdakini yapayım. Çünkü savaşçı, şaman ve sura gerçekten zor oluyor. Ve bunların hepsi zaten aynı bölgede kasılacağı için sürgün mağarasında. Neredeyse yani hepsini aynı bölgede kasacağım, bırakacağım. Otomatik farmda kasmayı düşünüyorum. Bu yüzden de seriyi birleştirme kararı almıştım en son. Burada size hem savaşçı hem şaman hem de sura hakkında bilgiler vereceğim. Tek tek detaylı bir şekilde. Hala epsiz ve yardımsız bir seri diyebiliriz bu seriye. Çünkü oyun başından beri sadece 500 DC dışarıdan para çektik. Ve kimseden de yardım almadık. Hedefimiz gerçekten çok büyük arkadaşlar. Yani komutanlı odalara gitmeyi planlıyoruz. Ama bunun öncesinde geçebileceğimiz daha bir sürü noktalar var. İlk golemleri vuracağız. Orada Sura'yı kasacağız. Ardından biraz şeytanlı item yapacağız Sura'ya. Daha sonra skill'ler var derken bayağı bir vakit alacak yani bu. Ama zaten bu yolda yürümeyi hedef ettiğimiz için hiçbir sıkıntı yok. Bunları göze alarak ilerliyoruz. En son İzmir'e gidip gelmem gerçekten iyi oldu arkadaşlar. Yani benim için en azından iyi oldu. Aklımdaki o şüpheler şeyler kalkmış oldu. Şimdi de sadece oyuna fokus oynayabilirim, odaklanabilirim. Yani bu botlar sorunu var ama adamlar da çalışıyorlar yani. Bunu da göz ardı edemem artık en azından. İçim rahat o konuda. Her gün savaşçının biyoloğunu da vermeye dikkat ediyorum ama şu geçtiğimiz 5 gün boyunca hiç vermedim arkadaşlar. O güne hiç girmedim. Biyolog ne tarafa bakıyorsa o tarafa bakın arkadaşlar. Kesinlikle yapın bunu. Yani geçiyor %80-90 gibi geçiyor bakın. Ben sürekli bunu deniyorum ve geçtiğini görüyorum yani. Ondan öneriyorum zaten size. Ve 10 tane kaldı arkadaşlar. Hemen bir pazara uğrayayım. Oradan eşyaları satayım. Şamanı da getirdim aşağıya. Onda at görevi var onu yapacağım. Ardından onu da biyoloğuna vereyim ve onda da bir pazar kurayım. Çünkü çok fazla eşya var üzerimde. Şamanımızda 85 level olduk arkadaşlar. Çana artı basacağız. Biraz savaştan para alalım. Parayı en son savaşçıya vermiştik. Hepsini artı basmayı unutmuştum. Bir 5'em verelim. Hemen şu çanı bir artı 5 yaparsak çok harika olur. Artı 6 da zaten şu an yapamıyoruz. Çünkü 86 level istiyor. Artı 3 oldu. Artı 4'ü deniyorum. Geçti harika. Bir tane daha geçerse artık bunu takabiliriz, kullanabiliriz. 85 levelde takılıyor. Şöyle göstereyim size de. 86 level istiyor arkadaşlar artı 6'sı için. Eğer bir artı daha basarsam geçerse kullanamayacağım. O yüzden bunu şimdilik takıyorum. Artı 6'ya bu stop istiyor. Bunu gittiğim yerde denerim tekrardan. Bir 86 level olmam gerekiyor. Sadece küçük küpüm kaldı. Şimdi ben bir de gideyim biyoloğu vereyim arkadaşlar. Bunda biyoloğu hala ork dişinde. Bunu çok aksattık yani kasarken filan. Örümcek zindanında mesela çok fazla süre bekledi. Arada bir aşağı indirmiyorum sürgün mağarasında da. Buna da artık dikkatli bir şekilde vermem gerekiyor biyoloğunu. Şamanla da biyoloğa geldik arkadaşlar. Bunda da aynı taktiği kullanacağım. Savaşçımız da geçmişti. Umarım bunda da geçer. Biyolog aynı tarafa bakıyor. Ben de hemen aynı tarafa bakıyorum. Hemen tıkladım. Hop diyorum. Ve 5 tane kaldı arkadaşlar. Çok az kaldı bunda da. Ya verdiğimde neredeyse sürekli böyle geçiyor. Videonun burasındasın ve hala bir like atmadın değil mi kanka? Ayıp ettin. Bir like, bir yorum atmayı unutma kanka. Serimize hemen devam ediyoruz ve şu an pazara geldim. Her şeyin fiyatı düşmüş arkadaşlar. Gerçekten niye böyle oldu hiç bilmiyorum ama İstiridye desen 800K'larda. Gerçekten her şey şu an ölü fiyatına satıyoruz. Ama alttan da acayip bir oyuncu akını var şu an. Sanırım oyunda da bir enflasyon söz konusu şu an. Yani alacağımız itemler 100M'lerden üzerinde. Satacağımız itemler 1M'in altında. Enflasyonu burada da yaşıyoruz arkadaşlar maalesef. Bu Epesun piyasası aynı şey gibi arkadaşlar. Şaban'ın bir pişmaniye sahnesi vardır hatırlarsanız. Adamlar geliyor pişmaniyenin fiyatını düşürüyor. Şaban geliyor düşürüyor. Adamlar geliyor düşürüyor. Şaban düşürüyor derken en son adamlar geliyor dip fiyattan hepsini toparlıyor. Aynı bir muhabbet dönüyor arkadaşlar Epesun
piyasasında da. İşte o yüzden biz pişmaniyelerimizi arkadaşlar dip fiyattan koymuyoruz. Bir yank altına koyuyoruz ki fiyat çok fazla ölmesin diye. Şimdi şunları koyduk. Bir de şamandan bir pazar kurarsak harika olur. Kameralarımızı şamana çeviriyoruz. Şamanda da arkadaşlar gördüğünüz üzere mor potlar var. Uzman görevler falan var. Bunlar hemen pazarı kuruyorum. Bu videoyu sanırım pazartesi günü açacağım. Bu hafta da burayı 75 yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Yani bayağı bir işim var diyebiliriz. 75 eğer olursam bunları nasıl bir şekilde sokmam gerekiyor onu düşünüyorum yanında. Çünkü sırada hiç item olmayacak. Golemlerde kasılması gerekiyor. Ama bunların itemleri neredeyse hazır. Şeytanlara çıkabilir. Burada düşünmem gerekiyor yani. Ya Sora'yı tek başına bırakacağım golemlerde. Tek başına kasılacak bir süre. Bunlar da şeytanlara çıkartacağım ikisini. Hani bu konuda yorum yazarsanız çok memnun olurum. Benim de şu an kafam karışık biraz. Yorumlara da dikkat ediyorum gerçekten. Ya da bu üçünü birden golemlere bırakacağım. Böyle seri kesebilecekleri bir yere. Orada kasmaya çalışacağım. Çünkü biliyorsunuz Sura'da şu an hiç item yok yani. Hani bir diğer yapsak bile şeytanlar çıkartırsak direkt yatacak pozisyonda şu an. O yüzden bir yandan da düşünüyorum yani. Gerçekten yorum yazarsanız harika olur. Ona göre de dikkat alıp yapmaya çalışacağım. Biliyorsunuz ki şamanımızın kolyesi eksikti arkadaşlar. Düz artı altı şeklinde var. 15'te kılıç vardı sanırım. Böyle 8 bayılmalı 1500 SP'li 10 oku var arkadaşlar. 5 ok kırık ama önemli değil. Bunu alacağım kesinlikle. Şamanımızın kutsamasını da G seviyesine çıkartınca büyük ihtimal okçular bize çok az hasar vuracak. Bir de bu arada şamanımıza pet de aldık arkadaşlar. Bunu bilgisini geçmeyi unutmuşum. Buradaki peti de şamana niye aldım? Çünkü bunda birazcık yem biriksin istedim arkadaşlar. Biliyorsunuz ki yemler 30 seviyeden sonra slotlardan düşüyor balık tutmak için. Şimdi tapınağa geldim arkadaşlar. Makrocular var, yine var. Ama bunların artık SS'lerini alıyorum. Atıyorum arkadaşlar direkt. Yani işlem yapıldığını bildiğim için artık bunların da ben sürekli peşinde olacağım. Sürekli SS alacağım. Belki yani yalan gelecek size ama 30 taneye kadar SS aldım, gönderdim. En azından bunların yarısı bile işlem görürse benim için okeydir yani. Bu yüzden bunları böyle SS alıp sürekli atmaya devam edeceğim. Şu pisliklerden artık kurtulalım yani. Sürekli bu bölgede kasıyorum arkadaşlar. Ya gerçekten o kadar dolu ki yani bu 68 seviye slotları daha yüzünü göremedik gibi. Bir ilk başta biraz kasılabildim birkaç saat. Ondan sonra sürekli burada kasıyorum yani. Burada da level alması gerçekten çok sıkıntıdır. Mesela diğer bölgede kassaydım şu an mesela 2 level alacakken burada bir level zar zor alabiliyorum gibi bir şey. Bir de burada çok fazla okçu var. Ok savunmam da hiç yok. Önden de sıkıntı çekiyorum. Ama gene bir şekilde kasıyorum. Bir de statüyü sıfırlamam ve güç ve çevikliğe gitmem gerçekten çok çok iyi oldu. Şimdi hasarım bir tık daha arttığı için daha bunun şeyini görebiliyorum yani ama daha ileride daha fazla göreceğiz. Çünkü şeytanlı item yaptıkça buna oradaki çevikliği gerçekten hissediyorsunuz saldırı değerinizin arttığını. Burada da HP absorbe ile can çekerek zaten bir çeşit defans sayılıyor diyebiliriz buna da. Yani ne kadar güçlü vuruyorsak o kadar da fazla can çekiyoruz ve defans gibisinden bakabiliriz buna aslında bu saldırıya. Bir de burada seven arkadaşlar derece puanının ne anlama geldiğini, ne bonuslar verdiğini söyleyeyim. Benim şu an yanımda kahraman yazıyor görüyorsunuz. Kahramanın %5 eşya düşürme olasılığı var. Eğer zalime gelirsiniz de saldırı değeriniz +5 oluyor. Hatta buraya ben koyayım. Eğer dereceniz agresif, hileli, kötü niyetli veya zalimse eşya düşürme olasılığı var arkadaşlar. Olasılıklar da böyle. %20, %30, %40, %80 diye gidiyor. Ve zalimken saldırı değeriniz, hasarınız %5 artıyor. Eğer dereceniz de kahraman derecesindeyse de %5 eşya düşürme bonusunuz oluyor arkadaşlar. Tabi arkadaşlarda da %1, iyi de %2, soylu da %3 diye gidiyor. Bu da aklınızda bulunsun. Bizde bir KHP'li bir bilezik vardı arkadaşlar. 1.5 KHP'li almayı düşünüyorum. HP'den çok fazla kırığımız var. O yüzden
bu bileziği alıyorum. On hem paramız kaldı. Bir iki hem daha bir para kasarsak küpe de alırız arkadaşlar kendimize. Abonos küpe. Şu an taktığımız abonos küpe artı 7 bir tane artı 9 alabiliriz. Bu arkadaşımızın herkese çok selam var arkadaşlar. Bizden de selam olsun. Taklaya geldik yine. Hesap dayanmıyor kardeşim. Görev 75 olsam çıksam gitsem var ya direkt rahatlama gelecek artık ya. Gerçekten çok sıkıntılı bir bölge. Ya sürgün mağarası bana bu kadar zor gelmiyor arkadaşlar. Yemin ederim var ya şu örümcek gerçekten sıkıntılı. Çünkü kasacak yer yok. Şu an ayakkabıları görüyorum artık sevinemiyorum bile ya gerçekten. Fiyatlar o kadar ölmüş ki. Hemen şu hızlıca şu itemleri de satayım. Pazarı kurmaya geldim arkadaşlar. Çünkü bir tane abonos yaparsak gerçekten iyi olacak. Bizim abonosumuz şu an artı 7. Artı 9 alırsak oradan bir KYP alacağız. Ayrıyetten güç alacağız. Oyuna yeni başlayan arkadaşlar sizde durumlar nasıl? Gerçekten merak ediyorum. Her şey yolunda mı? Sıkıntı var mı? Bence şu an sıkıntılı. 1,5 M aldık oğlum bu ne ya gerçekten. Şuradan bir de paket alayım. Hemen gideceğiz pazarımızı kurmaya ama öncesinde neye bakacaktım ben ya? Hemen bakıyorum. Abanos, küpeler, artı 9'una hemen bakalım. Hemen bunu çekebiliriz. Tak 500K'da paramız kaldı. Harika. Artı 9. Şu artı 7'yi hemen satabiliriz. Bu bizi bir tık da olsa rahatlatır artık. Şuradan bir mesaj gelmiş okuyalım. Dayı pot verir misin yazmış. 500K param var. Yarım potum var. Sana ne yapabilirim? Yarım potumu verebilirim. Neredesin dayı? Şu mu? Sanırım şu pazarın orada. Hemen bakıyorum. Kardeşim al sana pot vereyim. %49'luk potum var. Başka da bir şeyim kalmadı da pazar kuracağım. Bu arada Allah'tan 500 hep çekmişim. Çünkü aşağı inip çıkabiliyorum rahat rahat. Ee, Bu arada size bir şey göstereceğim arkadaşlar videonun ilerleyen bölümünde. Kattan inmeden de direkt pot alabiliyorsunuz. Arkadaşlar yorumlarda belirtmiş bunu. Gerçekten çok teşekkür ederim. Sizin benden öğrendiğiniz kadar ben de sizden belki daha fazlasını öğreniyorum konuda. Gerçekten teşekkür ederim. Ha, sonunda arkadaş da kabul etti. Al kardeşim kasmaya gitti. Para kas. Ben de gideyim hemen şu pazarı kurayım. Benim de param kalmadı. Şimdi sırada pazarı kurmaya geldim arkadaşlar. Bayağı bir anka ayakkabı var. Cennetin gözü kolye var ama fiyatlar gerçekten çok düşük. Artık yapacak bir şey yok. Bunları satabildiğimiz en iyi fiyattan satmaya çalışacağız. Bunlar da 111 kaya koymuş. Burada da ben size biraz bilgi vereyim. Hem de bir yandan da pazarı kurayım. Arkadaşlar eğer mesela şöyle bir şey aklınızda olsun. Çok önemli bir konu. Eğer sizi biri gruba alıyorsa mesela örümcek sizin yanında kanka ben seni kasarım kafasında geliyorsa ondan uzaklaşın abi direkt. Çünkü sizi gruba alıyor arkadaş. Kendiniz gruptayken kesiyor birini aynı bayraktan. Kendini zalime düşürüyor, seni de zalime düşürüyor gibi düşün. Seni zalime düşürdüğü için arkadaşlar seni kesince itimin de düşüyor. Yani kimse size bedavadan bir şey vermez arkadaşlar. Bunu unutmayın. Bu konuda gerçekten çok dikkatli olun. Özellikle oyun dışı ticaret yapıyorsanız aracılı işlem yapmaya çalışın. Yani ben bile kaç senedir oynuyorum. Ben bile kaç kere dolandırılmışımdır bu konu hakkında. Çok uyanık olmaya bakın arkadaşlar. Güvenmediğiniz hiçbir yerden alışveriş yapmayın. Ya da oyun içinde tanıyorsanız bile 3-5 gün çok çok dikkat edin yine vermeyin. Çünkü çok fazla bunun örneği gözüktü, görüldü. Çok fazla insan dolandırıldı. Ben de başta olmak üzere. Yani gerçekten çok dikkatli olun bu konularda.
Yani yalnızsanız bile yalnız takılmanız sizin için daha hayırlıdır. Hani bunun size garantisini verebilirim. Yani şu oyunda ben bile sizden bir şey istesem arkadaşlar, beni az çok tanıyorsunuz yani videolardan filan. Bana bile vermeyin arkadaşlar. Beni bile tanımıyorsunuz yani aslında. O yüzden çok dikkatli olmanızı öneririm arkadaşlar size bu konu hakkında. Çünkü çok fazla insan da bu yüzden oyunu bıraktı yani dolandırılma muhabbetlerinden veya gruba girdi, zalime düşürüldü, itemleri düşürüldü muhabbetinden. Örümcek zindan ikinci kat bu bölgeden arkadaşlar. Güvenli bölge olduğu için buradan da pazara bakabiliyormuşsunuz. Arkadaşlar yorumlarda belirtti. Çok teşekkür ederim onlara. Sizin de haberiniz olsun arkadaşlar. Buradan direkt pot mod alabilirsiniz. Şimdi hemen ben de buradan bir gözlem bandı alacağım. Bak bundan unuttum. Bir gözlem bandı alayım arkadaşlar. Büyü çözmemiz G olacak. En sevdiğim skill'dir kendileri. Yani direkt G açmak, hangisini G açmak isterdin diye sorsanız kesinlikle büyü çözmeyi isterdim. Çünkü gerçekten o kadar işlevsel bir skill ki. Yani böyle sıkıntı yaratanlara sıkıntı yaratıyorsun gibi bir skill yani. Burada birkaç kere işimi gerçekten gördü. O yüzden 10 numara bir skill. Eğer şu geçerse sanırım %25 olasılık veriyor. Şu an olasılık %25 arkadaşlar. Gördüğünüz üzere gerçekten 10 numara bir skill. Tüm dertlerinizi çözebilecek bir skill diyebilirim kendileri adına. Şuradan bir de BK alırsak dehşet pahalıdır büyük ihtimalle ama bir büyü çözme, bir büyülü zırh ve dehşete bakalım birkaç para istiyor. Hemen şuradan geliyorum. Beceriler, beceri kitapları ve buradan da hemen büyü çözme abi. Her gün okumamız gereken bir kitap kendileri. Ne demek istediğimi eğer açarsanız ileride anlayacaksınız zaten. Sıkıntı yaratan insanlara direkt sıkıntı yaratıyorsun. Bir atıyorsun tutarsa var ya, gerçekten eğer karşındaki ninja bir karakter değilse, savaşçı, sura ya da şamansa gerçekten tam bir sıkıntılık karakter yani. Hemen bir de büyülü zırha bakalım. Defansımız çok kırık abi çünkü HP'ye hiç gitmedik. Defansımızı da okuyabildiğimiz kadar yani en azından G'ye çıkartırsak gerçekten çok güzel olur. Buradan da güzel bir defans alıyoruz. Dehşet abi. Dehşet de çok önemli. Ok savuşturması var. Okçuların bize mis vurmasını sağlıyor ve hasarı bir tık da olsa düşürüyor arkadaşlar, aldığımız hasarı. Bu da gerçekten çok güzel bir skill. Yalnız okuyamıyoruz sanırım çünkü beceri puanımız yok. Yok abi, yok, olmuyor. Bir tane güneş özütü alalım, biz kasmaya gidelim en iyisi. Kasmaktan bize fayda var. Şu çarı nasıl 75 açacağım bilmiyorum ama zaten abi 69 olduk değil mi? Kaç level kaldı? Şunun şurasında 6 seviye kaldı. 69'a kadar kasan adam 6 level her türlü kasar yani. Hemen podumuzu alalım, kasmaya gidelim. Burada da bak çok büyük bir dolandırıcılık var. Burada bir şebeke olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Pod dolandırıcılığı. Bunun üzerinde de durmamız gerektiğini düşünüyorum artık. Burada da ben 2-3 kere dolandırıldım bakın. Size dikkat edin, dolandırılmayın. Dediğimi yapın, yaptığımı yapmayın. At evcilleştirme kitabı abiler kesinlikle okumamız gerekiyor. Çünkü atımız gelmiyor hiçbir şekilde. Ben hemen şunları hemen biraz tecrübe kastıktan sonra hepsini okurum. Hemen kalkacağım bölgeye gideyim. Buraya kadar izledin ve hala bir like atmadın mı? Ayıp ettin kanka. Arkadaşlar, durumlar size nasıl bilmiyorum ama bu gerçekten zorlaşmış. Ne görüyorsam onu söylüyorum. Yani biliyorsunuz az çok. Eğer Savaşçı serisinde başladıysanız gerçekten şanslısınız yani. O zaman alacağımız itemler çok ucuzdu. Satacağımız itemler çok pahalıydı. Yemin ederim var ya, o kadar hızlı çıktık yani. Ama şu an bakıyorum gerçekten sıkıntılı.
Ama kasabiliyoruz mu? Kasıyoruz yani görüyorsunuz. Buna da çok az bir para yatırdık. Yatırmasaydık da kasardık hatta ama ben şöyle düşündüm. İzmir'e git gel 5 gün. Şimdi benimle beraber kasan insanlar da var. Bu insanlar eldiven de almıştır. Beni geçerler. 75'e gidecekler falan. Benim de bir şeyler göstermem gerekiyor ki bu adamlar da belki bu videoları baz alarak ilerliyorlar. Hani onlara da bir yandan da mahcup olmamak için yani çekmek durumunda kaldım diyeyim. Ama gerçekten dolu. Yani eğer şu slotlar arkadaşlar boş bulabilsem bir 2 gün falan gerçekten 75'e atarım ama gerçekten boş yer yok. Öyle sıkıntılı. Bakacağız ama çözmeye çalışacağız. Bu video buraya kadardı. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. İyi günler. Ve arkadaşlar her hafta 3 hype puanınız oluyor. Bu videoya 3 hype puanı istiyorum sizden. Like istiyorum. Yorum atmanızı istiyorum. Ki tekrardan yukarılara çıkalım. Beraber bir şeyler öğrenelim. Beraber bu oyunu genç yeni nesile sevdirelim arkadaşlar. Çünkü bizim nesil 30 yaşlarında oldu artık. 30-40'a doğru gidiyoruz. Ama alttan gelen yeni bir jenerasyon var. Onlara da bu oyunu sevdirelim. Bizim kadar sevsinler en azından. Hani bir yandan nefret etsinler, bir yandan da sevsinler. Ki bu oyun daha da fazla gelişsin istiyorum. Hepinizi seviyorum. Teşekkür ederim. Çok özür dileyerek sözünüzü kestim. Çok pardon ama Ersin Ustam, lavabo ne tarafta? Şurada. Baylo. Alo, polis imdat mı? Evet, kokoreçi açmak durumunda kalıyoruz şu anda. Bir baskı altındayız. Bize köfteci açmamız yönünde yoğun bir baskı var burada. Evet. Ben size şimdi adres söyleyeyim. Habibler Kavşağı'nda. Evet, ne olur çabuk gelin, yardımcı olun. Orada köşedeki kokoreççi. Kokoreççi'deyiz biz şu anda. TC'mi mi söyleyeyim şimdi? Ama çok zor bir durumdayım ya.